arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni katilimiz olan Kafatası Tacir'ini inceleyeceğiz. Katil PTB ilk geldiğinde deprem olaylarından dolayı çok fazla anlatasım gelmemişti. Geç oldu biraz ama güç olmasın, bildiğim her şeyi sizlere aktaracağım bu videoda. Bu videodan sonra eminim ki katille alakalı bilmediğiniz zerre bir şey kalmayacak. Eğer olursa da mutlaka yorumlarda bana yazın ve bana da söyleyin, benim de bilgilenmemi, hatta diğer arkadaşların bilgilenmesini sağlayın arkadaşlar. Katilin özelliklerine vesaire geçmeden önce güncelleme ile birlikte gelen diğer özelliklerden ilk önce bahsetmek istiyorum. Öncelikle Shelter Woods değişti arkadaşlar. Zaten bir önceki çektiğim katile özel gameplay'de görmüştünüz. Ortasına bir main bina eklendi ve geri kalan kısmı hemen hemen aynı. Bununla birlikte Red Forest mapleri yani Plague'in ve Huntress'ın mapleri de değişikliğe uğradı. Onları da zaten oynadıkça görürsünüz. Onlara da çok üstüne değinmeyeceğim. Sadece görsel bir update oldu. Bir diğer değişikliğimiz ki ben bunu çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir değişiklik. Arka arkaya ardı ardına gelen mapler artık gelmeyecek arkadaşlar. Örneğin 3 defa arka arkaya The Game oynama gibi bir olay kalmadı. Bir map'te bir defa oynadıktan sonra diğer map neredeyse kesin bir şekilde farklı bir map olacak. Tabii ki de offering atılmamak üzere. Bir diğer değişikliğimiz her şey mübah perki ile alakalı. Survivor Side perki paletleri yerden kaldırabilmenizi sağlıyordu. Ve fakat bunun 60 saniyelik bir cooldown'u vardı. Artık o cooldown yok arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde paleti devir kaldır yapabileceksiniz, zaten birazdan göstereceğim. Bir diğer perk değişikliğimiz de Eruption yani infilak hakkında arkadaşlar. İnfilak tamamen oyundan sildiler. Gerçekten yani nerf falan değil, komple sildiler açıkçası. Önceden %8 jeneratörü geriletiyordu ve jeneratör geriletmenin yanı sıra o sırada jeneratörü yapan bir survivor varsa orada onu aciz durum efektine 25 saniye boyunca sokuyordu. Böyle güzel iki efekti vardı. Fakat artık komple değişti ve şu şekilde yaptılar. Jeneratörün mevcut ilerlemesinin %10'u şeklinde yaptılar ki bayağı kötü bir nerf. Bununla birlikte aciz durum efektini de tamamen ortadan kaldılar. Yani tamam, bundan kurtulmak istiyorsunuz, nerflemek istiyorsunuz, anlıyorum ama git 25 saniyeyi 10 saniye falan çek. Tamamen kaldırmak ne? Bunun yerine 12 saniye boyunca survivor'ları görebiliyormuşum. Ne şahane ne şahane, gerçekten çok kötü oldu. Bir diğer değişikliğimiz de loading ekranı ile alakalı. Oyuna girdiğimiz o siyah ekranı bekleme muhabbeti var ya, oradayken bir oyuncu düştüğü zaman o ekranda çok daha uzun süre bekliyorduk arkadaşlar. Hatta çoğu zaman öyle olduğunda oyundan çıkalım, oyunu tekrar açalım, daha kısa sürüyor gibi muhabbetlere giriyorduk. Artık o olayı kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Oynadıkça göreceğiz. Loading screen'de eğer biri düşerse oyun tekrardan otomatik olarak daha hızlı bir şekilde sizi lobiye atmaya başlayacak. Bu konuda bir değişiklik yaptıklarını söylüyorlar. Survivor'ları reportlamayla alakalı bir güncelleme var. O da şu: Survivor saatteyken lobi esnasında bile Survivor'ı reportlama şansınız artık varmış. Bu durum ne kadar işimize yarar artık bilmiyorum zaten. Survivor'ları bağırttığımız avantajlarla ilgili bir güncelleme var ama burada tam olarak ne yazdığını ve ne demek istediklerini anlamadım. Bunu da gerçekten oyun içerisinde çözmemiz lazım. Onun dışında da burada Custom Game'e bot eklediğimiz kısımda botları düzenleyebilme gibi bir özellik geldi. Burada istediğimiz fenleri, add-on'u, Survivor'ları takabiliyoruz. Tabi buradaki perk sınırı birazcık çeşitlendirilmiş. Çok fazla bütün perklerin olmadığını söylüyorlar. O yüzden 8 sayfa perkimiz var. Nelerin eksik olduğunu, var olduğunu da çok bilmiyorum. Çok da bence önemli bir güncelleme değil. Kim botlara karşı oynuyor onu da bilmiyorum. Bütün dış değişikliklerimiz bu şekildeydi. Şimdi ilk önce Survivor'ların avantajlarına, daha sonrasında katil avantajı ve özelliklerine geçeceğiz arkadaşlar sırayla. Let's go. Evet arkadaşlar, Survivor'ımızın perklerine geçmeden önce sizlere az önce de bahsettiğim her şey mübah perkini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bundaki cooldown'u kaldırdılar ve paletleri artık sınırsız bir şekilde bekleme süresi olmadan kaldırıp indirebiliyorsunuz. Böyle bunun bekleme süresini tamamen kaldırdıklarına bahsetmiştim. Onu da bir görmenizi isterim tekrardan. Evet arkadaşlar, ilk avantajımız kan hücumu. Kan hücumu şu şekilde çalışıyor. Full canlı olmanız lazım ve bitkin durum efektinde olmak zorundasınız. Şu an ani deparım var, görüyorsunuz, çünkü bunu bir ani depar gibi exhaust perklerinin biriyle kullanmanız lazım. Ani deparımı atıyorum ve gördüğünüz gibi koşar pozisyondayken kan hücumunu basabiliyorum. Kan hücumunu bastığım anda beni belli bir süreliğine yaralayacak. Fakat bunun karşında bitkinlik efektimden beni kurtaracak. Bitkinlik efektinden kurtulduğum için sprint burst'um yani ani deparım tekrardan çalışabiliyor olacak. Hemen gösteriyorum, basıyorum şu şekilde. Tekrardan bitkinliğim sıfırlandığı için ani deparım bir daha çalıştı ve belli bir süreliğine ben bu şekilde broken oldum. Broken oluyorsunuz, canınızdan veriyorsunuz ama merak etmeyin. Aynı Steve'in perki gibi önceden kurtulduktan sonra da sizin broken'ınız gidiyor ya. Aynı o şekilde bunun da broken süresi bittiği anda ben tekrardan iyileşme konumuna geleceğim. Fakat bu avantajı arkadaşlar sadece ve sadece ikinci hakkınızı da verdikten sonra, yani bir daha hook'a asıldığında ölür pozisyondayken kullanabiliyorsunuz ve maç içerisinde sadece bir defa kullanma hakkınız var. Şimdi size ani deparlı versiyonu göstermiştim. Bir de kıvraklı olan versiyonu göstermek istiyorum. Onun için de Yiğit yapacak aynısını. Buradaki pencereden atlayacak, volta kadar koşacak ve sonrasında volttan atlamadan önce kendine tekrardan kan hücumluk perkini basıp broken yapıp bu paletten bir daha atacak. Biz de o sırada ne kadar mesafe açabildiğimizi kıvrakla görebilmiş olacağız. Başlayalım, gel. Buradan voltunu attı, kıvrak çalıştırdı, hızlı bir şekilde koşuyor.
Palete gelmeden önce kendini yaraladı. Egzalsını sıfırladı ve tekrardan kıvrak atıp mesafeyi burada yani çok kısa sürelerde ta buradan buralara kadar gelebilmiş oluyor. İki kıvrağı da bu şekilde arka arkaya atabiliyorsunuz. Sıradaki avantajımız takım çalışması, toplu gizlilik. Şu şekilde çalışıyor. Siz birini değil, birinin sizi iyileştirmesi lazım. Biri sizi iyileştirdikten sonra 12 metre boyunca uzaklaşmadığınız takdirde ayak izi ikiniz de bırakmıyorsunuz. Zaten şu anda katil açısından sizlere gösteriyoruz. Herhangi bir şekilde iz bırakmadan bu şekilde birbirinizle olan bağı koparmadığınız sürece bu durum devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde iz bırakmadan devam edebiliyorsunuz. 140 saniye gibi çok fazla bir bekleme süresi var. Sadece o dikkatimi çekti. Onun dışında yani keyifli perk olabilir. Arkadaşlar geldik şimdi son perkimizi. Biz bir 10 dakikadır falan perkin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü perki değiştirmişler. Önceden kancadan adam aldığınız an hız veriyordu ya. Bu perk artık komple değişmiş. Arka plan oyuncusu perki. Artık Survivor'ı yerden katil sırtladığı zaman eğer koşarsak bize hız vermeye başlıyor. Göstereceğim. İlk önce al bakalım bir. Koşmadığım zaman herhangi bir şekilde exhaust'a girmiyorum ve gördüğünüz gibi perkim cooldown'a giriyor. Bırak tekrardan. Gördüğünüz gibi koşmadım ve herhangi bir şekilde hareket hızı kazanmadım. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin katil burada bir takım arkadaşımızı kovalıyor ve biz burada saklanmışız, fly save için bekliyoruz. Katilin almasını bekliyoruz. Aldığı anda, al şu anda. Aldığı anda bu şekilde hemen hızlı bir şekilde koşup sanki sprint ölçümüzü bekletmişiz gibi katile flash save'imizi daha rahat atabilmemizi sağlayacak. Yani bildiğiniz gerçekten arka plan oyuncusu olmuş oluyoruz. Flash save için burada yatan arka plan oyuncularının alacağı bir exhaust perk olmuş. Bence gayet de keyifliymiş yani. Şimdi geçtik diğer Survivor'ımıza. Bunun ilk perki dostane rekabet. Dostane rekabet perki bir jeneratörü birlikte bitirdiğiniz takım arkadaşlarınızın 75 saniye boyunca %5 daha hızlı jeneratör yapmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde oturuyorum. Yiğit de benimle birlikte oturuyor. Onda şu anda kendini kanıtla var, süreyi ona göre hesaplayın. Ve benimle birlikte bu jeneratörü bitirdi. Artık ikimizin de üzerinde çalışan bir dostane rekabet var. Ve jeneratörü ikimiz de artık %5 daha hızlı yapıyoruz. Geldik jeneratörümüzde ikimizde de %5 gördüğünüz gibi. Yiğit bir kalk, ben bir tek başıma oturayım. %5 bu şekilde kendi kendime jeneratörü hızlı yapabiliyorum. Aynı şekilde benimle bitirmiş Yiğit de. Gel Yiğit tekrardan. Benimle birlikte oturduğu zaman %5 o da ve üstüne kendini kanıtlarla birlikte bu şekilde hızlı jeneratör yapıyoruz. Gerçekten General atan Survivor'lar için çok beğeneceği bir perk. Gerçekten süre inanılmaz güzel akıyor bu arada. Çok hızlı yapıyor oğlum jeneratörü. Şuna bak. Gerçekten bayağı iyi jeneratör. Tamir konusunda gerçekten güzel bir perk ve kendi başınıza sizinle birlikte bitirmiş Survivor'ları da %5 veriyor olmanız bayağı iyi. Üzerine yani düşünseniz jeneratörü yapıyorsunuz, %95'lere kadar getirmişsiniz. 95'in üzerine hemen bir takım arkadaşınız mesela burada jeneratörü yapıyor. Patlattım ben şu anda ama bu takım arkadaşınız geliyor burada 95'lik bir jeneratör yapıyor. Gördünüz, hemen koştunuz, sizle birlikte geldiniz. Onunla birlikte sırf jeneratörü 99'dan sonuna kadar getirdiniz ve ona da bir tane daha 90 rekabeti birlikte paylaşmış oluyorsunuz ve tekrardan gidip ikiniz de %5 daha az jeneratör yapmaya devam ediyorsunuz. General açısından gerçekten çok güçlü bir avantaj olmuş. Geldik ikinci avantajımıza, o da kurtul arkadaşlar. Kurtul çeyiz esnasında olmadığınızda çalışmıyor. Hemen ilk önce onu gösteriyorum. Normal şartlarda çeyiz esnasında sizin 6 saniye boyunca sessiz atlamanızı sağlıyor. Ama şu anda herhangi bir çeyiz esnasında olmadığım için gördüğünüz gibi bütün voltları sesli bir şekilde atmaya devam ediyor. Hatta palette de göstereyim. Palette de kayarken sesli bir şekilde atlıyorsunuz. Peki nasıl sesli atlarsınız? Hemen ona gelelim. Şimdi katile çeyiz esnasındayım. İlk pencereden atladığımda artık sessiz atlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde atladım. Pardon, ilkini sesli atlıyorsunuz. Sonraki atacağınız bütün voltlar artık sessiz oluyor. 6 saniye içerisinde atmaya devam ederseniz, yani perkin cooldown'ı görüyorsunuz. O cooldown bitmeden hızlı atlamaya devam ederseniz bütün voltlarınız bu şekilde sessiz oluyor. Hatta bunu bu şekilde hızlı da atabilirsiniz. Medium volt attığınızda da yine sessiz atabilmenizi sağlıyor. Ve bunu bu şekilde cooldown'u bitirmeden sınırsız bir şekilde katil artık çeyizi bırakıp gitse de sizden uzaklaşsa dahi devam edebiliyorsunuz. Eğer bitirmek isterseniz de volt atmayı kesiyorsunuz ve belli bir süre sonra bu cooldown bittikten sonra 45 saniyelik bekleme süresine o anda girmeye başlıyor. Son perkimiz de takım çalışması 2'nin gücü. Kan yemini gibi aynı efektle çalışıyor. Neredeyse bir takım arkadaşınızı iyileştiriyorsunuz. İyileştirdikten sonra ise 12 metre eğer birbirinizden ayrılmazsanız %5'lik hareket hızı ikiniz de kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ayrılmadığınız takdirde kan yemini gibi, ama kan yeminine göre biraz daha güçsüz çünkü kan yemini 16 metreye %7'lik bir hareket hızı veriyor. Bu perkimiz ise 12 metreye %5'lik bir hareket hızı veriyor ve bu şekilde takım arkadaşınızla koşabiliyorsunuz hızlı. Fakat kan yeminin bir detayı daha var. Kan yeminin sizdeyken ve sadece obzesle bağlanabiliyorsunuz. Bu perk ise herkesle bağlanabiliyor ama yine de 140 saniye bence çok fazla bir süre. 12 metreyi de kafanızda gösterebilmek için arkadaşlar şöyle yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Sağdaki bağlantı koptuğu zaman 12 metrenin orada olduğunu anlayacağız. Uzaklaşıyorum hala buraya kadar, gördüğünüz gibi şuraya kadar, yani şuradayken bağlı 12 metrede yaklaşık şu kadar bir mesafeye tekabül ediyor. Denemeye devam ederken şunu keşfettik
arkadaşlar. Bu kan yeminin bekleme süresi biz bağlandığımız anda başlıyor. Yani bağlantı koptuktan sonra başlamıyor. O yüzden 140 saniye siz bağlı olduğunuz süre boyunca da devam ediyor. O nedenle güzel bir efekt. Bir de arkadaşlar kan yeminine kıyasla bu avantajımız ikimizden biri yaralandığı zaman bozuluyor. Katile şöyle gidelim yavaş yavaş. İkimizden birine vurduğu anda bizim bağlantımız gördüğünüz gibi bu şekilde kopuyor, bozuluyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik katilimizin avantajlarına. İlk avantajımız küt. Bir Survivor'ı kancaya astıktan sonra elimize bildiğiniz papkos tutar gibi 75 saniye boyunca kullanabileceğimiz bir avantaj veriyor. Bu avantaj bu şekilde 75 saniye içerisinde herhangi bir paleti ya da kırılabilir duvarı kırarsam benim 32 metre etrafımdaki Survivor'ları 4 saniyeliğine gösteriyor. Şu şekilde hemen bunu kırdım ve yanındaki Survivor gördüğünüz gibi bağırdı ve ben onu 4 saniye boyunca saklandığı yerde görebiliyorum. Bu şekilde gelip onu yakalayabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde çalışan bir avantaj. Şimdi ikinci avantajımız nüfus. Nüfus yine hook bazlı çalışan bir avantaj. Bir Survivor'ı kancaya astığınızda 30 saniye boyunca etkinleşiyor ve 30 saniye boyunca aldığınız tek başına şu an 2 çünkü az önce Yiğit'i 2 defa astım. Aldığınız tek başına %5'lik bir Survivor'lara 30 saniye boyunca hook'tan sonraki 30 saniye boyunca heal hızını yavaşlatmanızı sağlıyor. Fakat bunu denemeden önce ilk önce şunu denemek istiyorum. Hook'a Survivor'ı astım. Şu an 2 stack'ten 3'e çıkardım. Bakalım hook'taki Survivor attempt atmayı dener ve kolunu açarsa bu durum yine gerçekleşecek mi? Bizi 4 yük'e çıkaracak mı? Onu görmek istiyorum açıkçası. İkinci attempt'i attı. Üçüncüyü de atıyor. Hayır arkadaşlar, dördüncü stage çıkmadı. Yani bizim her kancaya astığımız Survivor alabilirsin. Yani bizim her kancaya astığımız Survivor'dan sonraki 30 saniye boyunca bu Survivor'ın iyileşme hızı bizim stack başımızda %5 olacak şekilde yavaşlıyor. Son avantajımıza geldik. O da ayakta oyna. Bu avantajımız sadece obses olan Survivor'ı kovaladığımızda çalışıyor. Ve obses olan Survivor'ı kovalarken kırdığımız paletten sonra 10 saniye boyunca %5'lik bir hareket hızı kazanıyoruz arkadaşlar. Şu an aura görme ilk anlattığım kütten dolayı çalıştı. Ve bu şekilde 10 saniye boyunca Survivor'ı kovalarken %5'lik bir hareket hızına sahip oluyorum. Ve arkadaşlar bununla birlikte oyunda kovaladığınız, en uzun süre kovaladığınız Survivor'a ilk attığınız hasarda o Survivor'ı obses yapıyorsunuz. Şu şekilde Yiğit'i uzun bir süredir kovalıyorum ve gördüğünüz gibi vurduktan sonra Yiğit'i obses yapmayı başardım yine aynı perk sayesinde. Bütün avantajlarımızı anlattık. Şimdi geldik katilimizin özelliklerine arkadaşlar. Katilimizin sağ kliği şu şekilde bir drone koyabilmemizi sağlıyor. Bu drone'un belli bir alanı var ve bu alana giren Survivor'ları belli bir süre izleyerek onlara tek atmamızı sağlıyor. Bayağı detaylı bir katil, o yüzden yavaş yavaş gideceğim, detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bu koyma animasyonu sırasında şunu fark ettim. İlk sağ tıka nerede basarsam orada kayıyor. Yani şu anda bu ağacı mesafe alın. Bu ağacın burada sağ tıka basıyorum. Buraya kadar yürüdüm. Kafamın üstünde olmasını bekliyorum normal şartlarda ama aslında ilk ağacı koyduğum yere, yani ilk sağ tıka bastığım yere kadar bu drone gidiyor. O yüzden oynarken sağ tıka bastığınız yere dikkat edin. Animasyonun bittiği yere değil. Bir diğer güzel detay da drone'u koyacağınız yerleri iyi seçmeniz arkadaşlar. Ben maçın başında özellikle iniyorum aşağıya. Bakıyorum şöyle üstüme ve jeneratörün orada olduğunu görüyorum. Base'in aşağısına drone'umu bırakıyorum. Bu drone'u buraya bıraktığım zaman aynı Boon mantığı gibi, yani üst kat ve alt kat hiçbir şekilde fark etmeden bu drone'um benim üst kattaki jeneratöre ve hatta buralara kadar gördüğünüz gibi alana işliyor ve Survivor'ın bu alan içerisinden yürüyüp base'deki drone'umu kırmaya çalışması onun garanti tek yemesini sağlıyor. Yani buraya kadar girip benim drone'umu teklemesini, kırmasının pek bir imkanı olmuyor çoğu zaman. Peki biz bu drone'ları nerelere koyabiliyoruz arkadaşlar? Bu drone'ları bildiğiniz jeneratörlerin böyle ağzının içine kadar bile koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece koyamayacağınız yerler şunlar. Bir drone'un alanının içerisindeyken, hatta alanından çıktıktan sonra da belli bir mesafe uzaklaşana kadar ikinci bir drone'u atamıyorum. Çünkü hiçbir şekilde o çemberlerin iç içe geçmemesi lazım. Gördüğünüz gibi aşağıdan drone'u sağ tıkı koyabildiğim mesafeyi, yani tam şuraya kadar koyabiliyorum ve aralarındaki mesafeyi yine görmenizi istiyorum. Şu şekilde bir alanın, yani şu kadarlık bir mesafe olmasını oyun otomatik olarak istiyor. Bu alan içerisinde bu şekilde mesafe olmadan daha yakına koymanız mümkün değil. Drone koyamayacağınız ikinci bir pozisyon ise arkadaşlar hook'ların yanları. Gördüğünüz gibi hiç buraların hiçbirine koyamıyorum. Gittikçe uzaklaşıyorum. En fazla drone'un yakınına koyabileceğim mesafe ortalama şurası ve bunu da koyduğum zaman bakalım ne kadarlık bir alana kapsamaya başlayacak. Şöyle şuraya kadar hook'un, yani burasına kadar uzaklaşabilmemizi istiyor. En fazla koyabileceğim hook'un yanındaki mesafe burası oluyor. Bu iki pozisyon dışında herhangi bir şekilde drone koyamadığınız bir pozisyon yok. Şimdi drone tek atmasından bahsetmişim. Bu tek atma nasıl çalışıyor? Süresi ne kadar onu da görelim. Drone'u bıraktım. Karşımda 2 tane Survivor var.
Bu Survivor'lar gördüğünüz üzere sol taraftan zaten ne zaman tek yiyeceklerini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde üzerlerinde bir bar oluyor. Bar olduktan sonra bu Survivor'ların hatta Legion'ın özelliği gibi yerlerini görebilmeye de başlayacağım. Drone alanın içerisinde oldukları süre boyunca sürekli onların yerlerini görebiliyorum. Ve bu Survivor'lar alanın dışına çıksalar dahi onlara tek atabilmeye devam ediyorum. Bu şekilde alanın dışına çıkmaya devam etti. Yiğit şu anda alanın içinde olduğu için süresi hiçbir şekilde azalmıyor. Ve ondan sonra alan içinde durduğu süre boyunca hala tek atabilmeye devam ediyorum. Zini çıktı. Sol taraftaki bar azalmaya başladı, onun farkındaysanız. Azalması bitene kadar, o bar tamamen bitene kadar Zine'ye tek atmaya devam edebiliyorum. Hatta şu şekilde göstereyim. Buna burada tek atabiliyorum. İçerideki Survivor'da aynı şekilde tek atabiliyorum. Drone'un mantığı bu şekilde işliyor. Şimdi Survivor'lar bu drone'a karşı peki neler yapabiliyor onu göstereceğim. Şimdi bakın etrafında şöyle rüzgarlı bir alan var. Bu drone'un etrafını çevreliyor. Bu alan boyunca, yani belli bir süre boyunca bu drone asla aşağı inmiyor. Ve Survivor'lar gelip bu drone'u bu şekildeyken bozamıyorlar. Şu an aşağı indi. Bir Survivor'un alanına girip bu drone'u bozabilir. Gördüğünüz gibi Survivor alana girdi. Ve drone'u bu şekilde bozmaya başlayabiliyor. Nasıl bozulduğunu birazdan Survivor side'e geçip göstereceğim. Ve drone'u bozdu. Üzerine bir tane çip gibi bir şey takıldı. Bunun ismi de pençe tuzağı arkadaşlar. Bu pençe tuzağının da etkilerini birazdan sizlere anlatacağım. Bu şekilde drone'dan kurtuldu. Drone'un bozdu ve drone'un belli bir süre sonra bana zaten geri geliyor. Şimdi bu drone'un sizlere bu şekilde çalıştığını söylemiştim. Yukarıda bu şekilde 3 modu var aslında. Yukarıda durduğu ilk mod var. O mod sırasında asla etkilenemiyor. Asla drone'u bozamıyorlar. Bir de bu şekilde aşağı inip taramaya başladığı bir mod var. Bu sırada taramaya devam edebiliyor ama en son bir de 3. hali olan uyku moduna giriyor arkadaşlar. Uyku moduna da şu anda girdi, gördüğünüz gibi şu anda taretimiz uyuyor. Bu alan içerisinde sadece şu sarı lazerlere takılan Survivor'ları görmeye başlıyor. Bu sarı lazere Survivor dokunmadan içine girebilmeyi başarırsa drone'u tetiklemeden, tek yemeden, herhangi bir risk almadan ve bana da haber vermeden bu drone'u burada kırabilmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi drone'umuz uyku modunda arkadaşlar. Şimdi Survivor'ımız gidecek ve onu benden habersiz bir şekilde kırmayı başarabilecek. Ağacın arkasında bir tur saklandı. Tekrardan gelmesini bekliyor. Bir tur daha saklandı. Hemen ardından girdi ve hiçbir şekilde bana haber vermeden bu drone'u burada bozmayı başardı. Üzerine de tekrardan aynı şekilde pençe tuzağında yapıştırdı. Şimdi bir diğer mekanikten bahsedelim. Karşıma 3 tane drone'umu koydum ve 3 tane drone'um da beyaz yanmasından anlayacağınız üzere ve gördüğünüz üzere uyuyorlar arkadaşlar. Bunları uzaktan uyandırabiliyorsunuz. O da şu şekilde, elimizde bizim CTRL'ye bastığımızda elimize gelen bir drone var. Bu drone'u eğer sol tıklarsam bu şekilde uyuyan drone'umu tekrardan uyandırabiliyorum ve hatta o etrafında gösterdiğim o rüzgar efektine de sahip olup belli bir süre boyunca kırılamıyor bu drone. Bu radarla yapabileceğim bir diğer hamle ise, bakın onu uyandırdık, sarı yanıyor, ona da dikkat edin. Bir diğer hamle ise drone'u space'e basarak geri çekmek arkadaşlar. Bunu burada elime geri çektim ve tekrardan elime aldığım gibi buraya tekrardan bırakabiliyorum. Herhangi bir cooldown'u yok. Ama bir drone'u uyandırdıktan sonra ikinci bir drone'u kullanabilmeniz için belli bir bekleme süresi var. O da sol aşağıdaki kırmızı süreniz arkadaşlar. Örneğin şu drone'u uyandırdım ve gördüğünüz gibi özelliğim bekleme süresine girdi. Bu drone'u sadece şu anda kendime çekebiliyorum. Bunu kendime alabilirim ama tekrardan uyandıramam. Uyandırabilmem için sürenin tekrardan gelmesini bekliyorum ve bu şekilde uyuyan drone'umu da tekrardan uyandırabilmiş oluyorum. Hepsini geri toplamak istediğimde de tekrar tek tek hepsine bunların space'e basmam yeterli oluyor. Drone'ları uyandırma ve geri çekme mantığı da bu şekilde. Bu drone'ların tek atmak dışında bizlere info sağladığı bir durum daha var arkadaşlar. Drone'u bu şekilde bıraktım. Tekrardan arama moduna girdi ve ben bu drone içerisindeki Survivor'ları uzakta olsam, onları görmediğim bir pozisyonda olsa dahi radarımdan görebiliyorum. Drone içerisinde şu an oldukları için bunları bu şekilde radarımda görebiliyorum. Tek yemelerinin ya da yememelerinin herhangi bir artısı eksisi yok. Bakın yaklaşıyorum, şurada 2 tane noktacık var. Bunlardan bir tanesi buradaki Survivor'ı, diğeri de şuradaki Survivor'ı temsil ediyor. Drone alanından çıkın. Alandan çıktıktan sonra bunların ikisinin de bu şekilde radarda izleri kaybolmuş oluyor ve onları göremiyorum tek yemelerine rağmen. Bu drone'un bana da bir avantajı var arkadaşlar. O da şu: drone'u bu şekilde koydum, alanından çıkıyorum. Alanına girdikten sonra belli bir süre beklediğimde Insidious moduna giriyorum ve artık terör radius vermiyorum. Işığım kapanıyor ve Survivor'lar benim geldiğimi fark etmiyor. Hatta bu etki ben bu alanın dışına birazcık çıktığımda da belli birkaç saniyeliğine devam ediyor. O da şu şekilde: çıktım ve buraya kadar gelene kadar belli bir mesafe daha benim Insidious kalmamı, Survivor'lara haber vermememi sağlıyor. Tekrardan girdim. Bu şekilde içinde yürüdüm ve buradan çıktım. Yani belli bir süre sessizliğimi korumaya devam edebiliyorum. Bu da benim tarafımda olan drone'un bana sağladığı bir özellik. Fakat uyuyan bir drone içerisinde yürüdüğüm zaman herhangi bir şekilde bu özelliğimi kazanmıyorum arkadaşlar. Ne kadar gezersem gezeyim bu drone'u tekrardan uyandırmam lazım ki o uyansın ve beni sessiz moda tekrardan
soksun bu şekilde. Drone ile alakalı vereceğimiz bütün bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi drone'u bozan Survivor'ın üzerine yapışan pençe tuzağını göstereceğim. Aynı şekilde bu drone'ların bozulma esnaslarını da Survivor side'e geçip sizlere birazdan göstereceğim. Survivor'ımız beklememiz lazım. Birazcık bunun aşağı inmesi gerekiyor. Tamam. Gördüğünüz gibi aşağı indi. Survivor şu anda içeri giriyor ve o drone'u bozmak üzere drone'un üzerine işlemlerini yapıyor. Bu şekilde Survivor bu drone'u bozduktan sonra üzerine bir pençe tuzağı aktifleşiyor. Bu şekilde kolumda da görebiliyoruz. Bunun 3 tane pili var. Bu pil giderek azalmaya başlıyor ve bu pil bu Survivor'ın üzerinde aktif olmaya devam ettiği sürece ben Survivor'ı radarımdan map'in neresinde olursa olsun takip edebiliyorum. Saklandığı yerde sadece radarıma bakarak, hiç ona bile bakmayacağım. Bu şekilde kafamı eğerek bile Survivor'ın nerede olduğunu bulabiliyorum. Çünkü pençe tuzağı onun bana yerini gösteriyor. Bu pil bittikten sonra Survivor'ı görememeye başlayacağım. Biz bu pilin ne kadar kaldığını Survivor site'de katil tarafında göremiyoruz. Bakın şu an bir pil kalmasına rağmen bizim sol barımızda 3 gibi gözüküyor ve bunun pili bittikten sonra benim radarımdan da bu Survivor artık kaybolacak. Gördüğünüz gibi pili bitti ama üzerinden çıkarmadığı süre boyunca yine belli başlı etkilere sahip, onları da göstereceğim ama artık ben bu Survivor'ı bu şekilde göremiyorum. Şimdi pili bitmiş bir pençe tuzağı olan Survivor tekrardan drone'a gidip kırabiliyor arkadaşlar. Şu an yukarıda olduğu için zaten kırması mümkün değil. Pili bitmiş bir Survivor eğer herhangi bir şekilde drone alanına bir adım dahi atarsa onun üzerindeki pil bu şekilde tekrardan fulleniyor ama full olmasının herhangi bir ona dezavantajı yok çünkü tekrardan drone'u gidip kırabilir. Git kır. Bu şekilde üzerinde radar olsa da, o pençe tuzağı olsa da tekrardan bir kez daha benim drone'umu kırabiliyor ama dediğim gibi ilk adım attığı andan itibaren pili tekrardan doluyor ve ben onu radarımda görebilmeye başlıyorum. Ve son olarak kolunda pençe tuzağı bitmiş olan bir Survivor drone uyku modunda dahi olsa bu sarı lazere değmese bile alanın içine girdiği anda tekrardan drone'u aktifleştiriyor. Onu göstermek istiyoruz. Gir tekrardan. Uyku modunda mı ki? Evet, şu anda sana uyku modunda gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor, hayır. Tamam, bakın Survivor site'da da uyku modunda gözükmüyor. Şu anda bizde uyku modunda. Gir san alanına. Lazere zaten değmeden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hemen yukarı çıkıyor ve rüzgarlı bir şekilde oluyor. Ben de şu an bunu Zine'nin verdiği infodan anlayabildim gördüğünüz gibi. Güzel, bu da farklı bir detaymış. Ve son olarak arkadaşlar sizlere şunu da göstermek istiyorum. Bir animasyon koymuşlar. Zine şu anda benim drone'umu kırıyor. Kırdıktan belli bir süre sonra bana geliyor ve karakterin sendeleyişini görmenizi istiyorum. Yürüyorum, hala 3 tane drone'um var. Yürümeye devam ediyorum. Drone bana geldiği zaman gördüğünüz üzere bu şekilde karakter bir sendeliyor. Bu da size drone'unuzun kırıldığını ve tekrardan geldiğini bir animasyon olarak anlamanızı sağlıyor. Şimdi Survivor site'tan size bunun nasıl olduğunu göstereceğim. İlk önce uyumayan normal aşağıdaki bir drone'u bozmayı gösteriyorum. Bu şekilde animasyonu başlıyorsunuz. Sol tıka bastım, şu anda hiçbir şekilde ellemiyorum ve önüme WASD ile yönlendirebileceğim bir yön skalası geliyor. Aşağı dediği için S'ye basıyorum, yukarı dediği için W, tekrar W, D ve tekrardan S'ye basarak bu şekilde drone'u kırıyorum ve üzerime az önce bahsettiğim pençe tuzağından takılmış oluyor. Ve pençe tuzağının da süresi bitti. Yine sol tık aynı şekilde bastım, bıraktım ve önüme yine aynı şekilde bir yön skalası çıktı. Aşağı, sağ, yukarı ve sağa basarak bu şekilde başarılı bir şekilde kolundaki tuzaktan kurtulmuş oldum. Şimdi bu skill check'leri yanlış basacağım arkadaşlar. Bilerek hata yapacağım. Geldim, yine drone'u tuttum ve yukarı basmak yerine tam tersi başka bir tuşa basıyorum ve yanlış bastığım gibi gördüğünüz üzere beni tek atma moduna sokuyor. Bu PTB'de böyle değildi ve bu şekilde bufflamışlar karakteri. Yanlış yaptığınız anda direkt süreniz fullenmiş gibi siz tek yemeye başlıyorsunuz ve bu alandan çıktıktan sonra da 1 dakika boyunca tek yemeye devam ediyorsunuz. Ve şimdi pençe tuzağını çıkarırken hata yapalım. Bu durumda ne olacağını görelim. Sağ diyor, yine bambaşka bir tuşa bastım ve gördüğünüz gibi pilimi bir arttırdı ve bu pil bitmeden ben kolumdakini zaten çıkaramıyorum. Bu pilin tekrardan bitmesini bekleyeceğim. Burada yaptığınız hata o kadar da kritik değilmiş. Az önce tek yememizi sağladı ama pençe tuzağını çıkartırken yaptığınız hata çok fazla bir şey tekabül etmiyor. Sadece bir yük veriyormuş. O yüzden çok da önemli değilmiş açıkçası. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir uykuda drone'umuz var. Bu drone'un da yanına sokulurken nelere dikkat etmelisiniz onu göstereceğim. Şöyle giriyorum, herhangi bir şekilde bu sarıya değmeden burada bir şeylerin arkasına saklanarak bu drone'dan kurtulmayı başarabiliyorum arkadaşlar. Sonrasında bu sarı lazerin etrafından geçerek hatta burada eğilerek bile kafanızın üstünden geçiyor çünkü. Bu drone'a değmeden burada altında durabiliyor ve uygun timing'de kafanızı kaldırıp drone'u ele geçirmeyi başarabiliyorsunuz. Bunu da göstermek istedim Survivor site açısından. Şimdi geldik animasyonlarımıza. Survivor açısından da zaten sol aşağı bir yere koyuyorum. Oradan Survivor açısından olanları da bakacaksınız. İlk önce M1 animasyonu gösteriyorum fakat bende kostüm var, haberiniz olsun. M1'i ilk önce boş sallıyorum. Şöyle bir animasyonu var. Sonrasında Survivor'a vurduğum bir M1 animasyonuna bakalım.
Bu şekilde bir M1 animasyonu var. Şimdi palet smash animasyonuna bakalım. Bu şekilde bir stun yiyoruz. Paletten Survivor'ı grapleme animasyonuna bakalım. Üzerimize doğru geliyor. Bu şekilde bir grab var. Palet kırma animasyonumuza bakıyoruz. Şöyle gayet basic bir animasyon. Dolaptan Survivor'ı aldığımız animasyona bakalım. Değişik bir el efekti var orada. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Şimdi katilimizin Volt animasyonuna bakalım. Bu şekilde bir Volt animasyonu. Bir de geriye dönüşü de bu şekilde arkadan görünüyor. Şimdi ise yerden adam alma animasyonuna bakalım. Şu şekilde yerden. Normal klasik bir katil gibi kalıyor açıkçası. Şimdi duvar kırma animasyonuna bakıyoruz. Bu şekilde pençesiyle tek yumrukla bayıltıyor. Bir tane daha cross'um geldi. Dur canım çekti. Güzel ya, böyle Oni gibi, Nemesis gibi kuruyor. Hoşuma gitti eliyle kırması. Ayağıyla 2 tane tekme atsaydı sıkıcı olurdu. Bunu kapatma animasyonuna bakalım. Onu da yine eliyle yapıyor. Ayağıyla söndürmediği için memnunum açıkçası. Janitor kickleme animasyonuna bakalım. Bunu klasik olarak yaptı. Az önce gördük fakat tekrardan hook'a asma animasyonuna bakalım. Yine bunu da klasik bir şekilde yaptı açıkçası. Ve son olarak hatch animasyonu ardından Mori'mize geçiyoruz. Şöyle bir hatch kapım animasyonu. Yine bunu söndürmeyle aynı animasyonu yapmışlar. Ve son olarak da Morris'ini zaten hep çoğumuz izlemişizdir ama yine de burada da bulundurmak istedim. Şöyle bir Mori atalım. Son bir kez tekrardan. Benim kostüm de bayağı güzel oluyor. Çok seksiyim bu arada. Bana gelse gerçekten böyle Mori atsa sesimi çıkarmam. Çok tatlı. Bayağı iyi, bayağı güzel. Karakterin görüntüsü çok güzel. Ve bir videonun da böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Umarım katili beğenmişsinizdir. Detaylıca kafanızdaki bütün soru işaretlerini giderecek şekilde anlatmayı başarabilmişimdir. Kafanıza takılan, benim görmediğim, benim bilmediğim herhangi başka bir şey varsa hem sorabilir hem de yazabilirsiniz. Katil hakkındaki görüşleriniz neler? Özellikle ben çoğu kişinin aksine katili bayağı beğendim. Çünkü genelde özelliğiyle hasar vuran katiller ön plana çıkıyor. Ama ben bu tarz map kontrole dayalı M1 katilleri çok seviyorum. Night çıktığında da aynı şey olmuştu. Şu anda da bu katile yine sempati duyuyorum ve çok beğendim. Önümüzdeki Cuma günde zaten katilin bir gameplay videosunu yine tekrardan kanalda yayınlayacağım. Orada da hem öğretici hem de sizleri bilgilendirici bir şekilde güzel bir build ile sizlere nasıl maç kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Katil hakkındaki yorumlarınızı tekrardan aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.